Yes. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş Hasan Şaş. Mansur yavaş. Mansur Yavaş. Hasan Şaş. Daha önce de burada başıma gelmişti bunun gibi. Bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Şu ayakkabımı yiyeyim de uzayayım ben burada. Bunlar çok tehlikeli ya. Oh, Gösterge. süper. Yes. Süper. Vay. Oh, this. Perfect. Where is the from? Türkiye. Turkey. Hi. Yes. How are you? Hi. Coming. Meyve sucuğu pavyonundan anlık olarak mango suyu abi, mükemmel ya. Şimdi Türkler buraya ucuz diye geliyor. Bizim hani Türk lirasının karşılığı da ucuz. Burada konaklamalar vesaire her şeyi daha ucuz Türkiye'ye göre tatil yapmak. Onun haricinde burada Türklerin Müslüman olması onlar için bir avantaj. Yönlendirilme burada biraz daha kolaymış, Türkleri yönlendirme. Çünkü sürekli insanlar gergin, böyle sürekli para istiyorlar. Close here. No problem. Close. Mesela bakın burası müze diyorlar. Müze falan değil. Burada içeride böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Müze anlamında koymuşlar. Ama hediyelik eşya satabilmek için insanlar içeri çekiyorlar. Şimdi bakalım hava aşıya. Dedikleri hava aşı nasıl bir şeymiş. Kahire Giza'dan tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Bu videoda biraz daha farklı bir şekilde buranın sokak yemeklerini, sokak lezzetlerini göstereceğim. Ben de bir şekilde tatmış olacağım. Dün akşam gezerken Giza'daki bu yemek yenilecek yerleri biraz gördüm, tespit ettim. Gün içerisinde böyle bazı lezzetleri tadacağım. Şimdi ufaktan bir omlet söyledim. Bir omleti bir görelim. Ondan sonra yol üzerinde böyle denk geldikçe farklı farklı lezzetleri tatmaya başlayalım. Ve Mısır'ın sokak yemeklerini hep birlikte görelim. Hep birlikte tanıyalım. Şimdi ne diyoruz? Mısır sokak yemekleri videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Şimdi şöyle bir yer var. 1-2 gündür böyle gözümün içine bakıyordu. Kebapçıymış. Birkaç çeşit daha varmış. Şu çeşitler kalmamış. Musakka vesaire. Onları da bir tatmak istemiştim ama şu an kalmamış. Ramazan'dan sonra tekrardan çıkartacağız dedi. Şu an gerçi bayram burada. 3. günü bayramın. Bayramdan sonra tekrardan başlayacaklarmış yapmaya. Şimdi bir tane peynirli bir omlet söyledim. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Şimdi bu tadımlık gibi. Ondan sonra buradan şöyle yol üzerinde farklı lokasyonlara uğrayarak farklı lezzetlerin tadına bakarak devam edeceğiz. Mekanımız böyle. Küçük minik bir mekan. Görüyor musunuz? Şu bayram harçlıklarını alan gençler burada böyle yemeklerini yiyorlar. Burada bir kedicik. Çok da bakılmıyor kediler sanki. Şimdi buradan bir yere oturayım ben şöyle. Hello. Akşam saatleri burası var ya, bildiğiniz yıkılıyor. Her yer izdiham, her yer hınca hınç dolu. Şimdi bu videonun devamı akşama gelecek. Böyle gün içerisinde hem ben kahvaltı gibi yapmış olacağım. Bir şeyler atıştıracağım. Ama akşama yemeğe devam edeceğiz. Farklı farklı yöresel buranın kültürel yemeklerini hep birlikte görmüş olacağız. Ben de bu şekilde tatmış olacağım. Giza denilen bu bölge piramitlere çok yakın bir bölge. Benim böyle yürüme mesafemde olan bir bölge. Yaklaşık 10-15 dakika yürümeyle buradan piramitlere ulaşabiliyorum. Bu da omletimiz böyle ekmeğin arasında geldi. Oo, turşu geldi. Okey. Burada olayı yok. Böyle peçete vereyim falan yok. Vermezler. Turşu olayı güzel olmuş. Bunun fiyatı da ortalama 18 pound. Yani yaklaşık yarım dolar bile değil. 30-40 cent falan yapıyor. Yani idare eder. Şimdilik böyle tadımlık olarak devam edeceğiz. Turşular da güzelmiş ha, fenaymış. Bakalım turşuya. Müzik eşliğinde başarılı bence. Tuz koymamışlar. Olsun. Yağından mı ne bilmiyorum. Böyle ufak bir
farklı bir lezzet alıyorum ama yine de güzel. Şimdi ben bunu bitireyim, ondan sonra yol üzerine devam edelim. Yol üzerinde uğrayacağımız farklı yerler de var. Böyle ufak ufak bir şeyler atıştıralım. Akşama da devam edeceğiz. Şimdi yemeğimizi yedik. 18 pound'tu. Yani burada mecburen 20 pound vereceğim. Paraları da şöyle göstereyim. 10 pound, 10 pound. Burada kimse 1 pound, 2 pound para üstü vermez. Hatta yeri geliyor 5 pound'u bile vermek istemiyorlar. Vermiyorlar da daha doğrusu. O yüzden bunu 20 pound olarak hesaplıyoruz ve 20 pound olarak veriyoruz. Yani bu 20 pound da ortalama ne kadar desem 15 lira civarı sanırım. Öyle bir rakama denk geliyor. Yanlış görmüşüm, 30 poundmuş. Yani aslında ilk verdikleri menüde 18 pound yazıyordu. Thank you. Welcome, brother. Thank you very much. How is your Türkiye, day? Türkiye. Turkish, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Brat, Brat. Turkish, brat, Muslim. Thank you. How you like Egypt? I have Orkan, my brother, live in German. from Turkey, German. German. Okay. close of Istanbul. Okay. You can take here also video. No business. Evet, bir şeyler hemen yağcı abiler burada. Yağ satıyorlar, yağ diyorlar burada, yağcı diyorlar. No, 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 no. It's me. You know. I No, no. clear. No problem. You No, 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 no. Good brother. Evet, böyle güzel yağlar falan yapıyor abimiz. All is Islamic design. He. You can see also that. And most of the work is glass because I've been into Italy make Arctic Rapid glass by myself. All this my work. That's meaning candle. You can leave a candle Mum here. koyuyorlar. He. We put here Yeah. the aromatherapy oils. He, From aromaterapi. rose, jasmine, lotus flower, gardenia. Smell good. Yeah. Perfume in home. Also can put oud in Friday, oud, mosque, Muslim people. Yes. And here all this natural Natural. essence. Essence. What's your favorite in Turkish? Paco Rabanne, Chanel, Armani, Christian Dior, Ifsal, Laura, Estée Lauder, Why? Ralph, It's Calvin good. Klein. What you know? Why? Which perfume you know? I don't know. Exactly. No, any perfumes? I don't know. You don't know what? Ben çakacağım diyor parfümü diyor. Infectus. I have Benim good kaptırdınız mı kendinize burada? Ondan sonra olay fena. Bismillahirrahmanirrahim. Yani işi biliyor ha. Infectus. Give me your hand. No, no. No. Trust me. It's good. Man perfume. Put one drop here. How much money? And open mind. We work from heart, energy, not just money. I like share. I'm 52 years. I'm grandfather. This is my home. Yes. So I like to share. I like share for people. About price, money, local price. He. But I need one drop here and smell. No, thank you, thank you, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you. Thank you. Don't like to try? No, 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 thank you. Thank you. Thank you very much. You will. Thank you. Abi fena ya. Bunlar daha önce de burada başıma gelmişti bunun gibi. Bunlardan uzak durmaya çalışıyorum. Şu ayakkabımı yiyeyim de uzayayım ben buradan. Bunlar çok tehlikeli ya. Harbiden çok tehlikeli bunlar. Hani bir şekilde göstereceğim falan filan, ondan sonra var ya. Kafayı çektirecek burada bize valla. Bir koku gösteriyor. O kokudan sonra zaten bir şekilde seni o kokuyla ikna ediyor. O verdiği koku. Sonra ne istiyorsa sana satabiliyor kokudan sonra. Böyle bir değişikler. O kokuyu almak istemedim zaten. Bir bozuldu. Ondan sonra bana yol verdi. Değişik ya. Abi burada diyorum ya, gezerken çok dikkat edin. Dalga dümen her şey var burada. Şimdi bir tanesini gösterdim az önce, işte omleti 18'i 22 oldu. Sonra 30'a çevirdi. Yani farklı farklı menüler var. Fiyatlar hemen değişkenlik gösteriyor. Ya baştan fiyatları falan konuşmanız lazım bir yere oturduğunuz zaman. Eğer kurumsal bir yerse problem değil zaten. Kurumsal yerlerde sıkıntı yok ama belli noktalarda bu çok önemli.
Şişe dedi, şimdi fark ettim burada. Herhalde nargile diyor. Nargile de vereyim mi diyor. Onu anladım şimdi. Etrafta çünkü nargile içiyorlar. Burada sonradan aklıma geldi, şişa diyorlardı nargileye. Şişe anlamında. Yok dedim, sadece çay dedim. Bakalım ne gelecek, inşallah çay gelir sadece. Evet, çayımız geldi. Çok sinek var her yerde bu arada. Yanında bir de su vermişler. Su içecektim, iyi oldu. Geldi. Bazı yerlerde bu çayın içerisine şeker atıp da karıştırıyorlar, öyle de veriyorlar. Irak Erbil'de de böyleydi. Şimdi çay güzel ama çayın tadına baktım. Gayet başarılı. Evet, çayımızı içtik, 2 çay. Çok da yüksek değilmiş fiyatı. 1 dolar. Yani 50 pound aldılar. İyi, fena değil. Pahalı sayılmaz. Normalde daha fazla alırlar diye düşündüm de. Şimdi yol üzerinden böyle sol tarafta da 1-2 yer vardı. Oralara bir uğrayalım. Ufaktan bir şeyler atıştırırız yine. Bak, bu dolmuşlar çok ucuz fiyata gidiyorlar. Yani 10 pound falan aşağı yukarı. 5 pound, 10 pound. Bu caddenin mesela bir sonundan bir sonuna kadar gidiyor. Oradan başka bir dolmuşa aktarıyorsunuz. Oradan farklı bir yere. Burası piramitlere çıkan yol. Piramit satış ofisine çıkan yoldu. Şimdi polis kontrol noktasını kapatıyorum. Bu şehir gerçekten insanı çok yoruyor. Çok gürültü var. Sürekli insanlar gergin. Böyle sürekli para istiyorlar. No problem. Şimdi buranın Muhammed şeyi tırnakçılarından beni çekme diyor. Anlaştık kendisine. No. Şey gibi, bu at arabası falan işi yapıyorlarmış. Para çalma, tırnakçılık. Her iş var bunlarda. O yüzden çekilmek istemiyor. Gözlüğünü ver bana diyor. Yeah? Öyle işte. Çekeyim mi? Videos. Türkiye. Türkiye. Böyle önde gidiyor kendisi. Sıkıntılı yerler ya, vallahi sıkıntılı yerler. Şöyle yolda yürürken, hani küçük çocuk ama farklı yerlere, farklı şeylere girebiliyorsun. Kötü davranacak olursan hemen etrafını sarabilirler. Çünkü yanıma yanaştı, hemen başkası geldi yanıma. Bir şeyler sormaya çalıştı Arapça. Babası mıydı, abisi miydi bilmiyorum. Kam dedi, bir yerlere götürecek. Hani orada kendince bizi şeye getirecek. Ya yer miyiz? Biz 7 kule çocuğuyuz oğlum. Küçük çocukları böyle kullanıyorlar işte. Burada da bir şeyler var böyle. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hi, welcome. Hi, how are you? Thank you. Yes, You good? welcome to Egypt. Yeah, I sent Oh, yesterday. süper. Yes? Süper. Vay. Oh, this Perfect. Where is it from? Türkiye. Turkey. Hi, Yes. how are you? Thank you. It's coming. Okay. Hi, father. This eight. This one. Yes, okay. Just one. Okay, tamam. Ver. Yavaş yavaş Hasan I Şaş. am sorry. Crepe chicken, not French fries. Not meat, not chicken. Şöyle bunların krepleri meşhurdur. Şurada yapıyorlar krepleri. Dün akşam görmüştüm. Tavuklu var, No cold, no etli cold. var. No cold. Ondan sonra şöyle ne vardı? Peynirli var. Krepin sadece ben peynirlisini istedim. Şimdi hava sıcak. O yüzden çok riske girmek istemiyorum. Bir de bunların koşari diye bir yemeği var. Onu daha sonraki zamanda tadacağım. Belki yine buraya gelerek tadarım. Bu koşari de buranın şu koşari dedikleri en meşhur yemeği. Şimdi ustamız bizim krepimizi hazırlayacak. What is your name? What's your name? Yeah. Muhammed. Muhammed. My name is Fuat. Thank you. Vay. Bread. Bread, crepe bread. This traditional. No,
English. Ha, okay, English okay, is more. okay. Thank you. Vay vay. Vay bak burada ben. Yes. Küçük bir sinek var orada. Onu gösterdim. Bir önemli değil falan gibisinden böyle. Çok güzel ya. Buradan hazırlıyor şu an. Peynirli krepimizi. Evet, sanırım bu benim yemeğim. Bu arkadaşın bir muhabbeti biterse evet. Thank you very much. What is your name? What's Imad? Imad. İmat. Yes. İmat. My name is Fuat. Şöyle sebzeli, peynirli bir krep yaptı bana. Ben istedim daha doğrusu. Krep olayı hamur anlamında söylüyorum. Çok başarılı değil. Yani damak tadıma uymadı belki de. Burada gördüğünüz gibi çok fazla gürültü var. Herkes birbirine bağırarak konuşuyor. Bunun da aslında bir açıklaması varmış. Burası çok tozlu bir yer. Çok tozlu bir yer olduğu için insanların burada kulakları tıkalıymış. Bu gerçekten orijinal bir bilgi. Ondan dolayı da artık burada insanlar hep birbirine bağırarak konuşuyormuş. Öyle bir şey var burada. Çünkü Hurghada'da falan görmedim böyle bir şey. Buranın insanları böyle sürekli birbirine bağırarak konuşuyorlar. Dışarıda da sürekli bir bağırış, çağırış, gürültü, patırtı, kavga sürekli var. Çok da güzel sayılmaz. Ama aç kalmamak için yenilebilir mi? Yenilebilir. Şöyle bir sütlaç istedim. Bir açayım şöyle. No drink? No drink? No. 160. Ortamın selam. Şöyle bir sütlaç geldi bakın şimdi. Ya dur. Ya dur. Bu arada hesabı direkt peşin olarak böyle getiriyorlar burada. 160 Mısır lirası ya da pound. Bence başarılı. Bakalım şöyle tadına da. Gerçekten iyi. Gerçekten iyi ama. How much money? Mixed cheese. Mixed cheese, 18. Yes. And This is 40. this. Yeah, okay. this, Only one 20. water. Ya ustaz. I am sorry. No problem. Şimdi hesaba getirmişler. Hesabı çakma şeyindeler. Ya çok büyük bir rakam değil ama onu söyledim. Burada genelde hepsinde yapıyorlar. Böyle turist gördüklerinde mesela 30, 40, 50 rupi fazla hesap almaya çalışıyor. Yani elden adisyon olduğu için fazla alıp bu şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Burada düzen böyle. Thank you very much. Sam kolay gelsin. Bye bye. Krep hamuru çok başarılı değil. Yani buranın en çok tercih edilen yemeklerinden olduğu için göstermek istedim. Onun haricinde yani fena değildi ya. Çok da güzel değildi ama. Selamünaleyküm. Yes. No, Polis abimiz. How are you? From Türkiye. Türkiye. Bye bye. Selamünaleyküm. Bizi de çek dedi galiba. Öyle anladım. O yüzden kendi istediği için çektim. Normalde
Bu tür yerlerde polisler vesaire görüntü alınmaz. Sıkıntı yaşayabiliriz diye. Eyvah eyvah. Burada böyle Çin mallarını, şu tür ürünleri satıyorlar. Burada yapılıyormuş gibi, el yapımı gibi gösteriyorlar. Değil tabii ki. Yani buradan da yemiştim. Burger yemiştim buradan. Tavukları fena görünmüyor. Şimdi az önce yemek yedik. Belki daha sonra böyle bir tavuk butu falan yiyebilirim. Deneyebiliriz. Selamünaleyküm. How are you, friend? Bakın mesela önlerinde, evlerinin önlerinde at arabaları, atlarını da getirmişler, dinlendiriyorlar. Atlarına da bir şeyler verip karınlarını doyuruyorlar. Sık sık cepleri falan kontrol etmek gerekiyor burada. Çok fazla böyle yanıma birileri yanaşıyor ve bir şeyler soruyor, bir şeyler istiyor. Anlık olarak her an her şey değişebiliyor. Ondan dolayı bir şeyler cepten gidebilir. Buranın meşhur pizzacısıymış bu da. Şehirde yürümek gerçekten insanı çok yoruyor. Gürültüden, patırtıdan, insanların sürekli rahatsız etmesinden, toz toprak çok fazla. Gerçekten yolda yürürken böyle genziniz falan doluyor. Bir de ufak böyle ben bir grip gibi bir şey oldum ya. Buradaki bu toz toprak beni daha fazla rahatsız ediyor. Yani sanki kulaklarım duymuyor gibi hissediyorum. Buranın da bir tarafı bu, bir yanı bu işte. Mesela bakın burası müze diyorlar. Müze falan değil. Burada içeride böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Müze anlamında koymuşlar. Ama hediyelik eşya satabilmek için insanları içeri çekiyorlar. Bedava müze diyorlar içeri girerken. Bu az önce krep yediğim yerde akşam bir daha gelip akşam saatlerinde bir koşari yemek istiyorum. Şu an tokum. Şu koşari denilen yemek de böyle makarna, tahıl, ne vardı içerisinde? Mercimek var. Sonra soslar falan veriyorlar. Soslar dökülüyor. Yani güzel, fena bir yemek değil. Ortaya karışık bir şey yani. Hafif acılı, isterseniz acı sos koyuyorsunuz. Buranın gariban yemeği. Buranın böyle tok tutan, uzun süre tok tutan gariban yemeği. Full karbonhidratlı bir yemek. Akşam buranın sokakları panayır gibi oluyor. Her yerde yeme içme vesaire etkinlikleri vardı sanki. Bütün her yerde böyle herkes sokaklarda, dışarılarda bir şeyler yiyor, içiyor, geziyor, eğleniyor. Akşam iş artık bitmeye başlıyor. Çalışanlar evlerine gidiyor. Acayip bir kaos var akşamı. Bir taraftan da yeme içme olayı dönüyor. Akşamı da göstereceğim size. Burada çok ilginç bir meyve sucuğu daha var. Böyle onu da göstermek istiyorum. Bir meyve sucuğu. Ya sanki var ya böyle bayram var. Ya meyve suyu veriyor. Meyve çeşitleri, tatlı falan da var. Adamlar onu yerken buranın insanı müthiş mutlu oluyor. Yani böyle bir mutluluk ben görmedim daha önce. Adamlar böyle ayılıyor, bayılıyor onu yerken. Sıraya bekliyorlar. Akşam da bir şeyler böyle kayıntı mayıntı yiyip o lezzetleri de size göstermek istiyorum. Şimdi taksiyle geldim ben buraya gelirken. Uber'le geldim. Kahire merkezi aslında bu yolun şu tarafında. Fakat benim geldiğim taraf nedense bu taraftandı. Uber'le geldim. Fakat adam yolu bir değiştirdi. Yolu uzatmak için herhalde. Şu taraftan falan getirdi. Ya çok fazla bir fark olmadı. Uber'le geldiğim için. Yani belki bir 20 pound falan oynamıştır ama adam o 20 pound fazla parayı alabilmek için burada Uber bile olsa yapıyorlar yani. Adamlarda şey yok. Af yok. O 20 pound'u almak için adam, biz deriz ya 20 pound için hani uğraşmaya bile değmez böyle şeyler, ama bu adamlar burada gerçekten bunu seve seve yapıyorlar. 20 pound'u
almak için kendilerini parçalıyorlar. Zaten 20 pound da ben fazladan bahşiş de verdim adama. Yani sonra onu görünce bir değişti yüzü. Fiyat da değiştiğini ben biliyorum. Neyse sağlık olsun. Buranın hakkı hukuku budur abi. Burada parayı vereceksiniz ki mutlu olasınız. Ufak ufak ama böyle büyük para değil. Şimdi bir çay da burada içeceğim. Buradan dün akşam bir çay içmiştim. Çok da beğenmiştim aslında. Şuraya bir yere otururum. Bir çay içerim herhalde. Selamünaleyküm. Çay. Not sugar. Okay. Selamünaleyküm. Yes. Yavaş yavaş Hasan Şaş. Mansur Yavaş. Hasan Şaş. You like Türkiye? Türkiye. Selamünaleyküm. Yavaş. Yes. Ya sen nargile içiyorsun dayım. How are you? Very good. Good. What is your name? Fuat. But You? I am Abdul. Abdul. Yeah. Maşallah. Yavaş, Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Turkish number one. Thank you very much. You like Türkiye? Of course, I have lot of friends in Turkey. I work in the pyramid. You work? Yeah, the pyramid. Work? The pyramid. Ha piramitte çalışıyorsun. Ha, yo güzel, güzel. Have you been there? Yes, yesterday. Dün gittim dayım. Dün, When? yesterday. Yeah, before yesterday? Yes, before. By Yesterday. yourself or alone? Why? Alone? Alone, yeah? Alone. No friend? Ah, no, single. Single. Single, yes. Single dayım benim. How many days are you here? Giza. Four days. 4 days. Yeah. This is Tomorrow, Kahire Square. Cairo? Cairo. Cairo, Tahrir. Tahrir. Tahrir, tomorrow. Which hotel you live? Booking at the reservation. Here? Here. Tea? Tea, yeah. Çay iç. Sugar or without sugar? Not sugar, not sugar. Not sugar. Şekersiz dayım. After when you finish, I will show you museum. Not museum, only walking and only videos. Papyrus. Papyrus, yes, not. Thank you very much. Thank you. Şimdi dayım burada finali şeye getirdi. Thank you. Yine müziğe getirdi. Nargile içiyor. What is this? Shisha. Shisha. Turkish name nargile. Nigeria. You no nargile? No. Shisha. Shisha. Normal shisha. لو كان معانا بتوع امبارح كانوا ذاك. Selam. Normal shisha. Yeah. Have you been a camel ride? Yeah. Camel. Camel, no camel. Dayım bir yerden tuşlara basıyor hepsini ama bütün tuşlara basıyor dayım. Diyor bende deve de vardı herhalde. Camel varmış dayımdan. Vay. You know? No. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Böyle oturayım mı? Selamünaleyküm. Güzel, sevecen, candan bir abimiz. Thank you. Çayımız da geldi. Ben buradan daha önce de çay içtim. Abi gerçekten diğer yerden daha güzel. Not sugar. Yeah. One. Not sugar. One sugar. Not sugar. Not sugar? not sugar. Test. Not sugar. Not. Okay. 1 minute. Okay. Maglaya? Please. Burada mutlaka şeker atıyorlar. Atmasalar olmuyor. Böyle bazen akşam da içtim ya nane falan vermiyorlar da nane de veriyorlar yanında. Niye bilmiyorum. Neden nane veriyorlar? Muhtemelen sinek yaklaşmasın diye masalara koyuyor olabilirler. Grill. Nana. Turkish name nane. Same. Same. Thank you very much. Thank you. Ne değiştirdi? Şekersiz dedim, şekerli getirdi, şimdi değiştirdi. Ha. Bu şeymiş, tütünmüş. Şöyle bir olay. Bak koklayayım bir. Anlamam da ama bu tür tütün mamullerinden ne kullanırım ne anlarım. Sadece kokusunu merak ettim. Ya ne diyorduk? Çay geldi, yarım kaldı.
Dayımız burada muhabbetle falan başlıyor. Genelde herkes öyle. Bir candan sohbet, muhabbet hemen benim diyor burada yerim var oraya götüreyim seni. Aslında yeri falan da değil. Burada tanıdığım bir yeri işte oraya götürecek seni. Oradan bir şeyler satacaklar. Sonra kendisi komisyonunu alacak. İşte devem var diyor. Deveye bindireyim diyor. Yani o bir şekilde seninle sohbet etti. Bütün tuşlara basıyor. Mutlaka senden bir şey kazanç elde etmeli. Çünkü sen onun için burada sen derken yani biz turistler anlamında direkt para kaynağıyız. Türk turistler onlar için birinci derecede para kaynağıymış. Onu da öğrendim. Burada tanıştığım Türk abiler vardı. Hatırlarsınız. Önceki videolarda 2 video, 3 video önce ilk geldiğimde burada video çekiyordum. İlk Giza videomdu. O Türk abilerle sonra sohbet ederken bana söylediler. Türkleri burada ekstra kazanç kaynağı olarak görüyorlar. Neden? Şimdi Türkler buraya ucuz diye geliyor. Bizim hani Türk lirasının karşılığı da ucuz. Burada konaklamalar vesaire her şey daha ucuz Türkiye'ye göre tatil yapmak. Onun haricinde burada Türklerin Müslüman olması onlar için bir avantaj. Yönlendirilme burada biraz daha kolaymış Türkleri yönlendirme. Çünkü gelen Türkler için söylüyorum İngilizce bilme oranı veya yabancı dil bilme oranı veya Arapça bilme oranı daha düşük olduğu için burada bir yerden bir yere yönlendirip çok rahat bir şekilde yönlendirdikten sonra işte satış yapabiliyorlar veya işte bir üst segmente bir şeye geçiş yapabiliyorlar veya nasıl diyeyim sen çay istersin de şöyle sana getirir bir meyveli çay verir sen de hani uğraşmayayım falan deyip 10 pound 20 pound fazla verir çıkarsın ki bunu ben de yapıyorum zaman zaman. Diğer Avrupalı turistleri pek yapamıyorlar bunu. Onlar biraz daha böyle illaki benim istediğim olacak diyor. O yüzden daha çok burada onlarla uğraşmak istemiyorlar. Türk turistleri daha çok beğeniyorlar, daha çok seviyorlarmış ki hem para anlamında onlara çok zorluk çıkartmıyor hem Müslüman diyorlar veya işte diyorlar. O anlamda Türkler bunlar için çok birinci sınıf bir turist olarak görüyorlarmış Türkleri. Çaya şeker koymuş. Koyma dedim. Yine şeker koymuş. Aynı hatta ne yapmış biliyor musun? Bana aynı çayı getirmiş. Şeker koyma dedim. Aldı. Şeker koyduğu çayı götürdü. Gene aynı çayı getirdi bana. Evet akşam oldu böyle oldu. Şimdi akşam oldu. Tekrar dışarı çıktım. Biraz böyle otele geçtim. Biraz dinlendim. Çok toz toprak çünkü her yer. Dışarıda fazla duramıyorum. Şimdi böyle birilerinin yanından geçerken çok fazla rahatsız ediyorlar. Sürekli bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Sürekli böyle insan kendini rahatsız hissediyor. O yüzden otele gittim. Buranın akşam saatleri daha yoğun olduğu için, daha fazla yoğun olduğu için o yüzden bir çıkayım dedim. Şöyle bir bakayım etrafa. Gün içerisinde göstermiştim mesela. Burada bir pizzacı gibi bir yer vardı. Buranın yöresel. Yine krepler falan yapıyorlar. Yöresel yemekleri. Yani sabah saatlerinde, öğle saatlerinde yemiştik krebi ama yani çok hoşlanmadım oradan bilmiyorum. Şöyle yine bir bakalım diyorum oraya doğru, şuraya. Sabah yediğim peynirli krepti. Pek bir işe yaramadı yani. Çok hoşuma gitmedi. Buralım bakalım ne var ne yok. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. طلبوا من ربع ساعة أنا أخذها Vay. Ver kanka. Muhtemelen başka bir menü bu, turist menüsü. Turist menüsü olunca da biraz olay değişiyor. Şimdi buranın oryantal pizza diyor. Geçen gün yemiş miydim? Ha, ilk geldiğim gün yedim ben bunu ama güzel, fena değil. İyi bir pizza gibiydi. Başka ne vardı burada? Şöyle bakayım. Havavşi. Havavşi. Havaski no. Havavşi. Beef and chicken. Beef and chicken. Small, medium. Şimdi bunun siparişini verdik. Havaşki mi dedi? Ne dedi? 150 pound'a. Yani yaklaşık 3 dolar falan yapıyor. Küçük boyunu istedim. Daha önce duymuştum. Buranın yöresel bir yemeğiymiş. Havaşki. Yanlış söylemiş olabilirim. Buradaki bu katıldığım turda telefonum çalındıktan sonra ya o kadar ki böyle ceplerimi artık sürekli kontrol etmek zorunda kalıyorum sık sık. Çantamı böyle kolumdan hiç ayırmıyorum.
Oturduğum yerde bile bir yere koymamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Ayırmıyorum. Yani 10 saniyeliğine ve kalksam ayağa mutlaka çantam bilmem ne varsa burada yanıma alıyorum. Yani bu kadar güvensiz hissettiğim bir başka ülke daha önce yaşamadım. Ama yani geziyoruz. Bu tür şeyler tabii yaşanacak mıydı? Bu risk vardı. Var tabii ki. Böyle bir riskin olduğunu daha önce buraya gelirken biliyordum. Yine buna da şükür. Yani param da çalınmadı. Pasaportum yerinde. Yani orada çalınan telefonun nasıl çalındığını da aşağı yukarı biliyorum. Tabii burada maalesef polis gereğini yapmadı. Öyle bir durum söz konusu. Ben de çok daha fazla uğraşmak istemediğim için artık yoruldum ve bırakmak istedim. Zaten onların da istediği oydu. Yani aslında şöyle bir şey var burada. Bir cehennem oluşturmuşlar. O cehennemin içerisine gir diyor. Yapacağını yap. Turist olarak gireceğin yerlere git, gör, gez. Ne bileyim denizine git vesaire. Eğlenebiliyorsan eğlen diyor. Ve o cehennemden bir an önce çık diyor sistem. Buradaki sistem onu anlatıyor, onu gösteriyor şu an. Oluşturdukları bu cehennemin içerisinde zaten buraya geldiğinizde ve gelenler bilir. Evet, Şarm, Urga'da böyle deniz, kum, güneş falan bir şey anlamazsınız ama çok böyle lokale falan girerseniz maalesef yamyamlık böyle has safhada. Ben ilk geldiğimde çok bunu anlamamıştım ilk zamanlar. Ki önceki videolarda yayınladığım 2-3 video öncesinden hatırlarsınız belki. Daha resminde bir yere girmiştim. Oranın Urga'nın en lokal böyle sıkıntılı mahallesinden bir tanesiydi. Çok fark etmedim ama orada da başıma bir şey gelebilirdi belki. Gelmedi. Daha sonra katıldığımız turda tahmin ettiğim kadarıyla ve hissettiğim kadarıyla beni turun içerisine sokan rehber tarafından böyle bir şey oldu diye düşünüyorum. Rehber genç bir çocuk vardı. Birçok konuda evet yanımda oldu. Bana işte kamera kayıtlarını açtı vesaire. Bir yere kadar bir şeyler oldu sonrası. Ya bir yerde bir kopukluk var. O kopukluğu kameralarda bir türlü tutturamadık. Muhtemelen çünkü en yakınımda olan insan oydu. Başka bir kişiyle bir iletişim olmadı ilk başta orada. Zaten ilk tura girer girmez 3 dakikada olan bir şey. Yani safari turunda bir ATV'ye falan girmemiştim. Daha henüz içeriden, kapıdan içeri girdik. O bekleme alanı içerisinde olan oldu. O esnada benim adım adım yanımda olan o genç çocuktu. Kamera kayıtlarında da bir nevi orayı hep bir atladılar. Orayı yakalamamaya çalıştılar. Polisle de iletişime geçtik. Polis de ondan sonra olaya el attı ama orada yine bir farklı bir durumlar oluştu. Yani şu an çok girmek istemiyorum o konulara ama işin içinde başka işler vardı. Maalesef örtbas edildi bazı şeyler. Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun diyelim. Yani peşini bırakmak kısmına gelince bırakmam ama Türkiye'ye gittikten sonra benim için çok fazla bir anlamı kalmıyor. Zaten sim kart aldıktan sonra birçok şeye ulaşabiliyorum, birçok şeyi açabiliyorum. Olan zaten bir telefonla olmuş oldu. Telefon yine alınır. Yani çok böyle maliyetli bir telefon değildi. Sadece benim için buradaki iletişimim konusunda sıkıntı oldu. Buradaki kontaklarımla vesaire Türkiye'deki kontaklarım arasında bir problem yaşadım. Burada mesela benim katılacağım birçok aktivite vardı. Önceden ayarlamış olduğum birçok konu vardı. Maalesef hepsi şu an iptal oldu. Türkiye'ye tekrardan daha erken vakitte dönmem gerekiyor. Ama burası dediğim gibi geldiğinizde mutlaka böyle hani dedim ya cehenneme girin ve çıkın yani. Cehennemde çok fazla bir keyif almaya çalışmayın. Cehennem sonuçta nereden, kimin ne yapacağı, nasıl kazıklayacağı, başınıza ne geleceği, en yakın böyle hani para verip kiraladığınız rehber bile size bir zarar verebiliyor bir şekilde. Size zarara uğratabiliyor. Çünkü onlar için nasıl diyeyim, o telefonu alacak, satacak, bilmem ne yapacak. Telefon onun için bir şey değil. Bizim için bir şey değil belki. Küçük bir para. Burada $100 bile o telefonu satsa onun için çok iyi bir para. O $100 burada zaten zor kazanıyorlar. $100 onun için burada onun hayatını böyle biraz daha rahat idame ettirebileceği bir para. Maalesef şöyle bir ülke. Burada hırsız suçlanmıyor.
burada bir şeyi çaldırdıysanız siz suçlu oluyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden kendinizi ekstra 2 kere daha ifade etmeniz gerekiyor. Burada hırsızı maalesef niye çaldın demiyorlar. Neden çaldırdın diye bunu daha çok sanki çaldıran insanın üzerine yüklüyorlar. Ya saçma sapan bir durum. Yani böyle saçma sapan bir sistem. Gelin bu cehennemi görün ve bu cehennemin içerisinde fazla kalmayın derim ben size. Evet, Havashi miydi neydi? Bu olay geldi abi. Ya şey gibi olmuş biraz, ne diyorlar ona? Kesedilla gibi bir şey olmuş herhalde. Ortaya karışık bir şey olmuş. Şimdi bakalım bir tadına. Neyli bu? Etli demiştim. Et var, kaşar var. Kıyma galiba. Ketçap burada olmazsa olmaz. Bu arada çantayı gösterdiğim gibi size. Hiçbir şekilde koldan çıkartmıyoruz. Ketçap burada olmazsa olmaz dediğim gibi. Adamlar her şeyde ketçabı mutlaka kullanıyorlar. Yemeklerde peçete, ıslak mendil verme alışkanlıkları yok. Finalde olay bitiyor. Bazı yerlerde peçete kasanın önünde, yani finalde eğer isterseniz kasaya gidip kasadan peçete alabilirsiniz. Şimdi bakalım Havashi'ye. Dedikleri Havashi nasıl bir şeymiş. Bence fena değil, başarılı. Vallahi beklediğimden bence daha başarılı. Güzel yapmışlar yani. 3 doların karşılığını vermişler. Çatal yok, bıçak yok, peçete yok. Bol korna sesi. Bakın şöyle. Acayip. Sürekli herkes birbirine korna çalıyor. Bangladeş'e benziyor neredeyse. Tuk-tuklar bilmem ne falan. Neyse. Havashi dedikleri, hala doğru telaffuz edemiyorum muhtemelen. Yemek. Güzel, başarılı. Ben bunu bir yiyeyim, ondan sonra gezmeye devam ederim. Finalde çok özel bir yer var. Bu Koşarya'ya gideceğiz. Koşarya'dan sonra çok acayip bir yer var burada. Birazdan oraya gideceğiz. Bana bir haftadır ulaşamıyorlardı İstanbul'dan tanıdığım ve sevdiğim insanlar. Ve aynı zamanda benim değerli dostum Hayta Yollar'da. Kendileri bana ulaşamayınca İstanbul'daki yakınlarım ve aynı zamanda onlardan tamamen habersiz olarak Hayta Yollar'da İbrahim Hayta kardeşim elçiliğe bilgi vermişler. Hayta kardeşim sağ olsun Mısır elçiliğine direkt bilgi vermiş. Bizim yakınlarımız, akrabalarımız da İstanbul'dan işte konsolosluğa, elçiliğe, Mısır elçiliğine vesaire, Dışişleri Bakanlığı'na, her yere haber vermişler. Ortalığı bayağı bir ayağa kaldırmışlar. Sonradan bir şekilde kontak kurduk Hayta'yla. Durum bu dedi. Biz sana ulaşamayınca bayağı bir ortalığı ayağa kaldırmak zorunda kaldık. Senden endişe ettik falan dediler. Hayatından endişe ettik dediler. Ondan dolayı da böyle bir süreç yaşandı. Daha sonrasında elçilik aradı beni. Buranın numarasından, Mısır numarasından. Durumumun iyi olduğunu söyledim. Herhangi bir problemim yok, herhangi bir sorunum, sıkıntım yok diye söyledim. Yani burada sanırım benle alakalı bir arama çıkartmışlar. Yani bana ulaşılamadığı için yaklaşık bir haftadır burada beni aramaya başlamışlar. Tamam dedim, bildirin dedim gerekli mercilere. Buradaki elçiliğimiz aradığında sağ olsunlar aradılar. Ondan sonra da tamam biz gereken yerlere bilgi vereceğiz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir arama yapılmayacak dediler sizinle alakalı. Yani ben kayıp olduğum için bizim elçiliğimiz sağ olsun hemen hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bugün bir tepki verip buradaki elçiliklere vesaire bilgi vermiş. Daha doğrusu Dışişleri Bakanlığımız buradaki elçiliğe bilgi veriyor. Elçilik de aynı zamanda buradaki Mısır
makamlarına bilgi veriyor ve bu şekilde bir arama başlatıyorlar. Kayıp olduğum için. O şekilde düşündükleri için kayıp değilim aslında. Sadece telefonum yoktu ortada. Bunun için de ilgilenen Dışişleri Bakanlığımıza, Mısır'daki elçiliğimize ve İbrahim Ayta kardeşime ve İstanbul'daki yakınlarıma, özellikle yeğenim Anıl'a çok teşekkür ederim böyle bir şeyle ilgilendiği için. Konunun bu şekilde buraya gelmesi ben de istemezdim ama durum bunlar ibaret maalesef. Ya şimdi çıktık, yemeği yedim. Çok darlanıyorum. Böyle hani gelen müşteri bile kamerayı görüyor. Hani bu Arap müşteriler falan var. Bu Mısır'ın insanı değil. Bir yerlerden turist olarak gelenler inanılmaz darlıyorlar böyle. Kameraya sesini duyurabilmek için bağırıyorlar, çağırıyorlar. Çocuklar özellikle, gençler de aynı şekilde. Ya ciddi anlamda böyle bir darlıyorlar insanı burada. O yüzden sinirlerinizin böyle çok sağlam olması lazım. Burada yoruyorlar insanı, cidden yoruyorlar. Yani gerek yok kardeşim, niye bu kadar böyle insanları darlıyorsunuz? Hani gelen, yanımda sürekli duran bir aile yerli de değil yani, turist. Muhtemelen bir Arap ülkesinden gelmiş buraya. Ya hiçbir şey görmemiş gibi davranması da çok enteresan. Masamdan ayrılmadılar, gürültü patırtı sürekli bilerek yapıyorlar böyle hani. Ya da bilmiyorum, öyle bir alışkanlıkları var belki. İlk başladığımızda gün içerisinde bir yere gelmiştim. Şöyle bir mekan vardı. Burada bir de koşari yemek istiyorum. Burada şöyle enteresan şeyler de var. Birazdan bu tarafa doğru geçeriz. Bir koşari olayını burada. Bir girelim. Selamünaleyküm. Thank you. Spicy tomato. Niye böyle iç içe koymuşlar ama olsun. Bu domates sos. Biraz böyle karıştırayım, sonra acı sosunu eklerim. Acı sosu da harbiden acı soslu. Şöyle makarna var, mercimek var. Şöyle soğan kızartmışlar, ondan var. Şehriye gibi bir şeyler var. Bir de şimdi buna şöyle acı sostan biraz ekleyeceğim. Teşekkür. Suyumuz da geldi. Acı sosu da biraz böyle karıştıracağım içerisine. Kızarmış soğan da fena. İçerisinde nohut da var bakın. Şöyle bir makarna çeşidi var. Nadıl'a benziyor. Şöyle normal makarna da var. Buranın milli yemeği bu. Koşari. Gariban yemeği. Bunu yiyorsun abi burada. Bütün gün koşuyorsun. Aç kalmak yok. Böyle isterseniz açıkta su da var. Aynı bardakta. Herkesle beraber içebilirsiniz. Şimdi birçoğunu bitirdim. Zaten bu da kalmaz, biter birazdan. Ve ondan sonra yolumuza devam ederiz. Hadi bakalım. Ve olmazsa olmaz. Burada bunu gerçekten çok beğendim. Çok da temiz yapıyorlar. Sütlacımız. Gerçekten çok iyi. Öğlen de yemiştim bunu. Muazzam güzel. Operasyon tamamdır abi. Bunlar için yaklaşık $2 verdim. Bir su, bir sütlaç, bir koşari. Küçük boy, bu küçük boy yani. Bayağı doyurucu. 110 pound verdim. 110 pound'un karşılığı da burada $2. Thank you. Evet, böyle arkadaşlar da var sürekli. No. Oo yeter. No. Yeter lan. Pavyon gibi bir yer yapmışlar vallahi. Şöyle buraya bir bakayım şimdi. İnceden bir şey alayım, böyle içecek falan alabilirim. İzinsiz çekmeyelim insanları. Selamünaleyküm. Oo, ortalık 56. Selamünaleyküm. What is this friend? Mango. Mango. Can I have a mango? Oo.
Yapmış adamlar ya, kadayıftan madayıftan böyle enteresan şeyler var. Çok çeşit var ha. Ne kadar baba? 40. Bunun litresini ben Hurgada'da almıştım, 1 litre mangoyu. Al babacığım. Reda. Teşekkür. Mango. What is your name? What is your name? I am Karam. Karam. My name is Fuat. Ya ahlan wa sahlan. Okay. This is Antar. He? Mango. Anter. Anter. He. Mango كام؟ Mango, small, large, extra large. Mango. What is your name? ولا جابه حكايه بلاي. Oh, süper. My name is Ali Bro. My name is Fuat. And YouTube channel. What? YouTube channel. Yes. Hadisi. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Şimdi meyve sucu pavyonundan anlık olarak mango suyu abi, mükemmel ya. Olay böyle, bakın. Buradan çıkalım. Thank you boss. Abi olayın içinde kamerayla falan geziyorum şu an var ya, herkes böyle bana bakıyor. Sanki ünlü gibiyim yani, öyle hissediyorum kendimi. Ablam dur, beni ezme, dur. Burada trafikte böyle herkes her an üstünüzden geçebilir. Burada meyve suyunu içebilirdim ama devam edelim. Yani muhtemelen meyve suyunu otelde içerim. Çok toz toprak var ya, çok gürültü, böyle ciddi anlamda rahatsız ediyor insanı. Bakar mısınız? Herkes rastgele bir korna çalıyor. Artık böyle yani psikolojim kaldırmıyor, o kadar çok gürültü var ki. Evet, şeyde de vardı, böyle Bangladeş, Hindistan'da da vardı gürültü. Ama oradaki gürültü başkaydı. Burada insanlar bir de bağırarak konuşuyor. Bir düğüne denk geldik burada. Afrika düğünü galiba burada. Afrikalı kardeşlerimizin düğünü. Şimdi bir taraftan otele doğru geçiyorum, bir taraftan da artık videomun sonuna geldim. Burada yemenin içmenin sonu yok. Sonuçta bir Arap ülkesi. Birçok şey bulup yiyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ben sadece böyle hoşuma giden birkaç tanesini göstermeye çalıştım size. Umarım buraya gelirseniz sorun yaşamadan gidersiniz. Dikkatli olun gelirseniz. Anlatmaya çalıştım gün içerisinde, video içerisinde. Diğer videolarda da anlatmaya çalışacağım. Dikkat etmeniz gereken ufak tefek ayrıntıları. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız benim için gerçekten değerli. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Ve hala abone değilseniz, bu kardeşinize destek vermek isterseniz abone olabilirsiniz. Like tuşuna basmayı, yani beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.